Kimileri ona ölüm taciri diyor, kimileri ise savaş lordu. Onu tanımıyor olabilirsiniz ama adı savaş meydanlarında yankılanıyor. Victor Bout is indeed a real merchant of death. One of the most dangerous men on the face of the earth. 7 farklı pasaport, sayısız sahte kimlik. Dünyanın dört bir yanına silah sattı. Taraf seçmedi. Düşmanlarını bile silahlandırdı. 50'den fazla havayolu şirketi kurup bu silahları taşıdı. Uçak filosu olan nadir kaçakçılardan. Bildiğim her şeyi söylesem alnımın ortasında koca bir delik olur diyor. Tutuklandı, sonra ABD'li bir basketbol yıldızı karşılığında takas edildi. Ancak yine iş başında. Bu kez Husileri silahlandırıyor. Putin'in ölüm tüccarı. Viktor Bout. Ben Hamide Coşkun, GZT Dış Haberler Editörü. Bu serinin gelecek bölümlerinde de sizi yeni isimlerle tanıştırmaya devam edeceğiz. Siz de kanalımıza abone olup katılarak bize destek olabilirsiniz. Profilin yeni bölümlerinde anlatmamızı istediğiniz isimleri de yorumlarda belirtebilirsiniz. Why do the Americans want you so badly? Go and ask them. Go and ask the Bush administration, Obama administration. Go and ask Mrs. Clinton. She would have explained why they did it. I don't know. I have no clue. Kanlı elmasları hiç duydunuz mu? Savaş bölgelerinde çıkarılıp silah ödemesi olarak kullanıldığı için onlara bu isim veriliyor. Çatışmaların ve iç savaşların finansmanı özetle. Viktor Bout da Liberya ve Sierra Leone'daki iç savaş sırasında diktatör Charles Taylor'a silah satarak karşılığında bu elmaslardan aldı. Taylor da zaten bu elmasları yasa dışı yollardan elde etmişti. Sadece Liberya'da değil elbette. Rus üslerindeki silahları alıp Afganistan'a, Kolombiya'ya, Libya'ya sattı. Afrika'daki iç savaşlardan Orta Doğu'daki çatışmalara kadar taraf gözetmeksizin savaş sahnesinde onun tedarik ettiği silahlar konuşuyordu. Amerika'ya göre dünyanın en büyük silah tüccarı. Peki o Amerika hakkında ne düşünüyor? Dinleyelim. Do you hate America? No. You know, in fact, knowing many inmates, I figure out we're sharing way more common. Maybe America is very much similar. Look, it's the same size. They have a It's the same kind of this, and when you talk to them, there is nothing there even to beef about. We are naturally, born not to be enemies. O bir ölüm tüccarı. Savaş lordu mu desem ya da. Şimdi neden böyle söylediğimi anlayacaksınız. Bout, Kolombiya devrimci silahlı güçlerine silah sağladığı gerekçesiyle Tayland'da 2008'de gözaltına alındı. Tayland'dan ABD'ye iade edilen Bout, burada 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2022'de ABD'li basketbolcu Brittney Griner'la yapılan esir takası sonucunda serbest bırakıldıktan sonra tekrar silah ticareti dünyasına geri döndü. Bout bu kez Yemen'deki İran destekli Husilere küçük çaplı silahlar satmak için yeni bir anlaşma peşinde. Husi temsilcileri 2024 Ağustos'unda Moskova'ya giderek 10 milyon dolarlık otomatik silah satın almak için görüşmeler yaptı. Henüz teslim edilmeyen bu silahlar Amerika'nın bölgedeki çıkarlarını tehdit edebilir ve Kızıldeniz'deki ticaret yollarına zarar verebilir. Taraf gözetmediğini söylemiştik. Bout daha önce de Afrika, Asya ve Güney Amerika'daki savaşçılara, terör gruplarına ve baskıcı rejimlere silah satışı yaptı. Angola'dan Kolombiya'ya, Liberya'dan Afganistan'a kadar birçok çatışma bölgesinde etkin oldu. Tam adı Viktor Anatolyevich Bout. Eski bir Sovyet askeri tercümanı. 1967'de Tacikistan'da doğduğu söyleniyor. Oldukça sıradan bir ailesi vardı. Annesi muhasebeci, babası ise bir araba tamircisiydi. Bout, Rus Askeri Enstitüsü'nün yabancı diller bölümünden mezun oldu. Kariyerine Sovyet ordusunda başladı. Rusça, Özbekçe, İngilizce, Fransızca, Farsça ve Portekizce olmak üzere 7 dil bildiği iddia ediliyor. Orduda ise tercüman olarak çalıştı. Ona doğrudan bir KGB ajanı diyemiyoruz ama istihbarat yapılarıyla çalıştığı aşikar. Çünkü Bout'un silah ticaretinde böylesine geniş bir ağ kurması diğer türlü mümkün görünmüyor. Rus silah tüccarı Viktor'un yıllar süren birçok çatışmada eli var. Peki silah kaçakçılığına nasıl başladı dersiniz? Sovyet ordusunda bir subay olan Bout, birliğin dağılmasının ardından Rusya'da kullanılmaz hale gelen büyük miktarda askeri ekipman ve silahı ele geçirerek bunları çatışma ve kriz bölgelerine sattı. Afrika, Orta Doğu ve Latin Amerika gibi. Kısacası Rusya'nın elinde kalan bu silahların taşeronluğunu yaptı. Böylece Rusya'da silah fazlasını elden çıkarmış oldu. Bağlantılarını en iyi şekilde kullanan Bout, sadece 1997 ve 98 yılları arasında
Kongo, Angola, Sierra Leone'a 14 milyon dolarlık silah sattı. Liberya'da 10 yılda 300 bin kişiyi öldüren diktatör Charles Taylor'a da silahları o verdi. Taylor da karşılığında ona kanlı elmaslardan. Asıl ilginç detaysa Taylor'ın elmaslardan bazılarını ünlü model Naomi Campbell'a hediye ettiğini söylemesi. Bu olay magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Bolt, Liberya liderini de başkentteki sarayında sık sık ziyaret ederdi. Sarayla epey içli dışlı olmuştu. Bu kanlı savaşta silah satarak Birleşmiş Milletler silah ambargosunu da deldi. İngiliz Bakan Peter Hain, Birleşmiş Milletler'e sunduğu raporda ona ölüm taciri ve yaptırım delici lakaplarını vermişti. Raporda Bolt'un geniş müşteri ağı, ambargoları delme konusundaki istekliliği ve operasyonlarının ne kadar büyük olduğu anlatılıyordu. Silahları her yerdeydi. Her taşın altından o çıkıyordu. Taraf gözetmiyor demiştik. Mesela Afganistan'da hem Taliban'a hem de Kuzey İttifakı'na aynı anda silah sattı. 3 yıl boyunca Taliban'a toplamda 50 milyon dolarlık silah sağladığı söyleniyor. Ayrıca Lübnan'daki Hizbullah'a da silah sattığı iddia ediliyor. Hatta Filipinler'deki El-Kaide bağlantılı Ebu Sayyaf örgütüne de silah ticareti yaptığı öne sürülüyor. Tabii böyle kolay bir iş değil. Sevkiyat için farklı ülkelerde 50 kadar küçük havayolu şirketi kurdu. Bu şirketler genellikle silahları taşımak için kullanılıyordu ve insani yardım malzemesi taşınıyormuş gibi gösterilerek sevkiyat yapılıyordu. Interpol'e göre 2000 yılına doğru elinde çok sayıda uçak şirketi vardı. Silah sevkiyatını genellikle eski Sovyet kargo uçakları ve gemileriyle organize etti. Bu gördüğünüz o uçaklardan biri. Birleşik Arap Emirlikleri'nde el Kuveyn çölünde terk edilmiş durumda. Bu Sovyet yapımı kargo uçağı Boat'un işlettiği havayolu şirketlerinden birine aitti ve yıllar boyunca silah taşıma operasyonlarında kullanıldı. Uçak sonunda kullanılamaz hale geldi. Victor Boat sadece basit silahlar değil, aynı zamanda gelişmiş silah sistemleri de tedarik ediyordu. Bunlar arasında omuzdan atılan anti-uçak füzeleri de bulunuyor. Ki bu füzeler özellikle hava yollarına yönelik terör tehdidinde son derece tehlikeli olarak kabul ediliyor. Bu füzelerle bir yolcu uçağını bile düşürebilecek kapasitede silahlar sağladı. Boat bu yasa dışı operasyonları gizleyerek büyük paralar kazandı. 7 pasaport ve isim kullanan silah simsarı hakkında yıllarca tutuklama kararı olmasına ve Interpol peşinde olmasına rağmen elini kolunu sallayarak her ülkeye girip çıktı. Hem de yıllarca. Ancak sonunda 2008'de ABD tarafından düzenlenen bir operasyonla Tayland'da yakalandı ve daha sonra ABD'ye iade edildi. Yakalanma hikayesi ise çok ilginç. 2008 yılına gidelim. Amerika, Tayland'da Rusça bilen ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi ajanlarını görevlendirdi. Bu ajanlar Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri kılığında Boat'la bağlantıya geçti ve örgüt adına silah satın almak istediklerini söylediler. Boat bu buluşmada ABD askerlerine karşı büyük nefret beslediğini de açıkça söylemiş, bizim de düşmanımız aynı diyerek Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerine destek vermişti. Ancak farkında olmadığı şey karşısındakilerin aslında ABD ajanı olduğuydu. Amerika'nın ajanları ve Tayland polisi Boat'u suçüstü yakaladı ve tutukladı. 2010 yılında ABD'ye iade edilerek yargılanan silah taciri 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu sırada onu bekleyen bir ailesi olduğunu da ifade etmeliyim. Eşi Ala Boat yıllar boyunca kocasının serbest bırakılması için büyük çaba sarf etti. 1980'lerin sonlarında Victor'un Mozambik'te Sovyet ordusunda tercüman olarak çalıştığı dönemde tanışmışlardı. Eşi moda dünyasında çalışan ve Rusya, Güney Afrika ve Almanya'da giyim mağazaları sahibi olan bir kadın. 1992'de evlendiler ve çiftin Liza isminde bir kızı oldu. Tutukluluğu sırasında Rusya Victor Boat'u geri almak için birçok diplomatik girişimde bulundu fakat Amerika bu talepleri geri çevirdi. Hatta 2013'te Edward Snowden'ı Victor Boat'la takas etme olasılığı bile tartışıldı. Boat yakalanmadan önce yaptığı bir röportajda oldukça dikkat çekici bir ifade kullanıyor. Size bildiğim her şeyi anlatsam alnımın ortasında kırmızı bir delik açılır. Boat 2008'de yakalandıktan sonra ise Amerika'daki hapishanedeyken eğer hapishanede ölürsem bu doğal yollardan olmayacaktır demişti. Bu görüntülerse 2022 yılına ait. Amerikalı basketbolcu Brittney Griner'la yapılan esir takası sonucu serbest bırakıldı. Serbest bırakılması gerçekten tartışmalı bir konu oldu çünkü serbest kalması karşılığında Rusya'dan kurtarılan kişinin bir basketbolcu olması dünya genelinde stratejik dengeler açısından oldukça ironik karşılandı. Onun serbest bırakılması birçok kişi için Lord of War filmindeki son sahneyi hatırlattı. Çünkü film Boat'un hayatından esinlenmişti ve bu sahne onun yeniden özgürlüğüne kavuşmasıyla paralellikler taşıyordu.
Hayatı zaten bir film gibi geçti. Nicolas Cage'in başrolde olduğu Lord of War filminin de Victor Bout'tan ilham alınarak çekildiği iddia ediliyor. Sonra ne mi oldu? Victor Bout 2022'de Rusya Liberal Demokrat Partisi'ne katıldı. Bu parti Vladimir Zhirinovskiy tarafından kurulan ve milliyetçi çizgisiyle bilinen bir siyasi parti. 2023'te yerel bir mecliste sandalye kazandı. Bu haber ilk bakışta silah ticaretine geri dönmediği izlenimini verse de gerçekler sonra ortaya çıktı. Victor Bout'un serbest bırakıldıktan sonra verdiği ilk röportajda Amerika'ya duyduğu empatiyi dile getirmesi ise garip karşılandı. Every, American I met in a prison who is from rural area was very easy to deal with. He has no problem with Russia and he was curious about Russia. Bir parantez açalım. İlginç bir şekilde 11 Eylül saldırılarından sonra Amerika, Bout'un uçaklarını kullanarak Irak'a malzeme taşımıştı. Ardından Amerika'nın onunla doğrudan çalışmasa da bu operasyonlarda onun lojistik hizmetlerinden yararlandığı ortaya çıktı. Silah ticareti onu esir etmiş olabilir ama yüz milyonlarca dolar kazandı. Etkisinin ise bir o kadar büyük olduğu konuşuluyor. Öyle ki Osama Bin Laden'den bile daha fazla ölüm ve teröre sebep olduğu iddia edilenler arasında. Ona silah ticaretini bir marka haline getirdiğini ve küresel çapta tanınır olduğunu vurgulamak için McDonald's of Arms Trafficking, silah kaçakçılığının McDonald's lakabı dahi takıldı. Peki Bout'un gücünün arkasında ne vardı? Birincisi başta da belirttiğimiz gibi Bout eski Sovyet askeri uçaklarını kullanarak dünyanın en zor ulaşılabilir bölgelerine bile silah sevkiyatı yapabiliyordu. Bu satışlar ona büyük bir avantaj sağladı. İkincisi taraf ayırt etmiyordu. Bu da hükümetlerden isyancı gruplara kadar geniş bir müşteri ağı kazandırdı. Üçüncüsü Bout'un birçok farklı dil bilmesi ve uluslararası bağlantıları onu küresel silah ticaretinde rakipsiz hale getirdi. Bout şimdi yeniden iş başında. Bu kez Yemen'in İran destekli Husilere küçük silahlarının satışında aracılık etmeye çalışıyor. Bout'un ismi tekrar gündeme geldi çünkü Ağustos ayında Husiler Moskova'ya 10 milyon dolarlık bir silah anlaşması yapmak için gittiklerinde karşılarında onu buldular. Bıyıklı Bout. Bu anlaşmada satılması planlanan silahların çoğu otomatik tüfeklerden oluşuyordu. Ancak daha ileri seviyedeki Rus gemisavar ve uçaksavar füzelerinin satışıyla ilgili iddialar da ortaya atıldı. Henüz bu füzelerin satışına dair kesin bir kanıt yok. Fakat bu olası silah anlaşmaları Amerika'nın Yemen'deki çıkarları açısından endişe verici olarak görülüyor. Özellikle Husilere yapılacak bu tür bir silah satışı Amerikan ordusunun Kızıldeniz'deki ticaret yollarını koruma çabalarını zorlayabilir. Bu görüşmelerin tarım ekipmanları ve araç satın alma bahanesiyle gerçekleştiği söyleniyor. Husi temsilcileri bu bahaneyle Rusya'da bir Lada fabrikasını bile ziyaret etmiş. Husiler sadece tüfeklerle ilgilenmiyor. Moskova'daki görüşmelerde Rus yapımı Kornet tank savar füzeleri ve uçak savar sistemleri gibi daha gelişmiş silahların da masada olduğu söyleniyor. Bu silahlar Yemen'deki çatışmaların seyrini değiştirebilecek nitelikte. Rusya'nın Hudeyde limanına insani yardım kisvesi altında tahıl sevkiyatı yaptığı biliniyor. Bu sevkiyatların silah taşımak için de kullanılabileceğine dair iddialar var. Amerika bu tür bir gelişmeden oldukça endişeli çünkü Husilere yapılan küçük çaplı silah satışları bile Washington'ın terörle mücadele stratejisini zorlayabilir. Victor Bout'un serbest bırakılmasından sonra senaryolardan bir diğeri ise Rusya'nın ondan Ukrayna'ya karşı savaşta yardım isteyebilecek olması. Wagner gibi Rusya'nın sahada faaliyet gösteren paralı asker gruplarıyla işbirliği yapabileceği düşünülüyor. Bout'un uçak filosu yönetimi ve tehlikeli bölgelere silah sevkiyatı yapabilme becerisi onu daha şimdiden dünyadaki çatışmalar için stratejik bir kaynak haline getirdi. Dünyanın dört bir yanında savaşları körükleyen Rus silah taciri hakkında peki siz ne düşünüyorsunuz? Ben bu içeriği hazırlarken çok keyif aldım. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Beğenip abone olursanız profilde çok daha farklı başlıklarla yeni dosyaları birlikte incelemeye devam edeceğiz. İçeriğin editörü olarak yorumların tamamını okuyup cevap vermeye çalışacağım. Düşüncelerinizi merakla bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kimileri ona ölüm taciri diyor, kimileri ise savaş lordu. Onu tanımıyor olabilirsiniz ama adı savaş meydanlarında yankılanıyor. Victor Bout is indeed a real merchant of death. One of the most dangerous men on the face of the earth. 7 farklı pasaport, sayısız sahte kimlik. Dünyanın dört bir yanına silah sattı. Taraf seçmedi.